Herkese merhaba. Bugün size belki de hayatınızı kurtarabilecek bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi bir düşünün. Son zamanlarda çok yorgun hissediyor musunuz? Belki biraz nefes darlığı çekiyorsunuzdur. Ya da mideniz sık sık rahatsız oluyor ve bunun nedenini anlayamıyorsunuzdur. Peki ya geceleri aniden ter içinde uyanmak? Bunlar hepimizin zaman zaman yaşadığı şeyler değil mi? Ama ya bunlar aslında kalbinizin size gönderdiği bir yardım çağrısıysa? Evet, doğru duydunuz. Kalp krizi bir anda aniden gelmez. Aslında kalbiniz sizi haftalar öncesinden uyarıyor olabilir. Ama bu uyarıları fark etmek için onları nasıl tanıyacağınızı bilmeniz gerekiyor. İşte bugün tam da bunu konuşacağız. Kalp krizinden bir ay önce kalbinizin sizi uyardığı 10 farklı sinyal. Ama bu sadece bir semptom listesi değil. Kadın ve erkeklerde bu belirtiler nasıl farklılık gösteriyor? Sıradan bir yorgunlukla tehlikeli bir yorgunluğu nasıl ayırt edebilirsiniz? Bunların hepsini detaylıca konuşacağız. Hadi başlayalım. Alışılmadık yorgunluk. Hepimiz zaman zaman yoruluruz, değil mi? Yoğun bir gün geçirmişsinizdir, yeterince uyumamışsınızdır ya da belki biraz fazla çalışmışsınızdır. Ama kalp krizinden önce yaşanan yorgunluk bunlardan çok farklıdır. Kadınlarda bu yorgunluk o kadar belirgin olabilir ki daha önce zorlanmadan yaptığınız işler artık size bir dağ gibi gelebilir. Mesela sürekli enerjik bir arkadaşınızın "bugün hiç enerjim yok, herhalde yaşlanıyorum" dediğini duyarsınız. Ama işin aslı yaşlanmakla alakalı değildir. Kalbi ona sinyal veriyordur. Erkeklerde ise bu yorgunluk genelde fiziksel efor sonrası ortaya çıkar. Mesela ağır bir şey taşıdıktan sonra ya da merdiven çıktığınızda nefes nefese kalıyorsanız ve bu normalden farklı bir şekilde sizi zorluyorsa bu bir işaret olabilir. Peki günlük bir yorgunluk ile bu yorgunluğu nasıl ayırt edeceğiz? Eğer yorgunluğunuz fiziksel bir çaba olmadan, yani hiçbir şey yapmadan ortaya çıkıyorsa ve dinlenmekle geçmiyorsa ve bu yorgunluk günlük hayatınızı etkiliyorsa dikkat edin. Yani normal bir yorgunluk gibi hissettirmiyorsa mutlaka bir doktora görünmelisiniz. Çünkü bu kalbinizin size "ben zorlanıyorum" demesinin bir yolu olabilir. Nefes darlığı. Şimdi size bir soru. Hiç otururken ya da dinlenirken aniden nefes almakta zorlandığınız oldu mu? Ya da merdiven çıkarken, hatta çok basit bir yürüyüş sırasında nefesiniz kesildi mi? Eğer cevabınız evetse bu sıradan bir durum olmayabilir. Kadınlarda nefes darlığı genelde göğüs ağrısı olmadan ortaya çıkar. Merdiven çıkarken "artık daha çok nefesim kesiliyor" diyorsanız ve bu günden güne artıyorsa kalbi yeterince oksijen pompalayamıyordur. Erkeklerde ise nefes darlığı genelde fiziksel bir aktivite sırasında ortaya çıkar. Mesela spor yaparken ya da ağır bir iş yaparken nefes almakta zorlanıyorsanız bu zorluk gitgide artıyor ve dinlenmekle geçmiyorsa bu bir uyarı olabilir. Peki nasıl ayırt edebiliriz? Eğer otururken hiçbir şey yapmazken bile nefes almakta zorlanıyorsanız bu sıradan bir durum değildir. Uyurken aniden nefessiz kalarak uyanıyorsanız bu da dikkate alınması gereken bir durumdur. Ve en önemlisi, nefes darlığı başka semptomlarla, örneğin göğüs ağrısı ya da yorgunluk birlikteyse hemen bir doktora danışmalısınız. Göğüs ağrısı veya rahatsızlık hissi. Şimdi gelelim en klasik belirtiye, göğüs ağrısı. Ama burada da önemli bir fark var. Göğüs ağrısı her zaman şiddetli bir ağrı olarak hissedilmeyebilir. Kadınlarda göğüs ağrısı genelde daha hafif bir rahatsızlık hissi şeklinde olur. Mesela göğsünüzde bir baskı ya da sıkışma hissedebilirsiniz. Bazen bu his çeneye, boyuna, sırta ya da kola yayılabilir. Ama işte sorun şu ki, kadınlar genelde bu belirtileri önemli bir şey değil diye göz ardı eder. Erkeklerde ise göğüs ağrısı genelde daha belirgindir. Göğsünüzde bir fil oturuyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu ağrı genelde sol kola yayılır ve fiziksel bir aktivite sırasında artar. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Eğer göğsünüzdeki ağrı ya da rahatsızlık hissi birkaç dakikadan uzun sürüyorsa bu bir işaret olabilir. Ağrı dinlenmekle geçmiyorsa ya da daha da kötüleşiyorsa mutlaka bir doktora başvurun. Ve unutmayın, kadınlarda göğüs ağrısı her zaman şiddetli değildir. Hafif bir rahatsızlık hissi bile dikkate alınmalıdır. Mide bulantısı veya sindirim sorunları. Şimdi bir soru, hiç mideniz bulandı diye kalp krizi geçireceğinizi düşündünüz mü? Muhtemelen hayır. Ama işin ilginç yanı, kalp krizi bazen mide bulantısı ya da hazımsızlık gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Kadınlarda mide bulantısı ve hazımsızlık, kalp krizinin yaygın ancak genellikle gözden kaçan belirtilerindendir. Örneğin bir kadın hasta
birkaç gün boyunca mide bulantısı ve hazımsızlık şikayetiyle doktora gitmişti. İlk başta bir sindirim sorunu olabileceği düşünüldü ancak detaylı muayenede kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Bu tür belirtiler özellikle başka semptomlarla, örneğin aşırı terleme, nefes darlığı ya da göğüs sıkışması birleştiğinde dikkate alınmalıdır. Erkeklerde ise mide bulantısı genellikle göğüs ağrısı ya da nefes darlığı gibi daha belirgin kalp krizi belirtileriyle birlikte görülür. Bu nedenle mide bulantısını tek başına bir sindirim sorunu olarak düşünmek yerine eşlik eden diğer belirtileri de göz önünde bulundurmak önemlidir. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Eğer mide bulantınız yemekle ya da başka bir sindirim sorunuyla açıklanamıyorsa, özellikle de bu bulantıya terleme, nefes darlığı ya da göğüs ağrısı gibi belirtiler eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden bir doktora başvurmalısınız. Unutmayın, bu tür belirtiler kalbinizin yardım çağrısı olabilir. Aşırı terleme. Şimdi size bir soru. Hiç durduk yere, hiçbir sebep yokken ter içinde kaldığınız oldu mu? Özellikle de geceleri. Bu sıradan bir şey gibi görünebilir ama bazen kalbinizin size gönderdiği en net sinyallerden biridir. Kadınlar genelde bu durumu menopoz ya da hormonal değişikliklerle karıştırır. Ama kalp krizinden önceki terleme farklıdır. Bu sanki vücudunuz alarm veriyormuş gibi hissettirir. Geceleri aniden ter içinde uyanıyor ve herhalde çok sıcak oldu diyorsanız, o sıcaklık hissi aslında kalbinin zorlandığının bir işareti olabilir. Erkeklerde ise bu belirti genelde fiziksel bir çaba olmadan ortaya çıkar. Yani oturuyorsunuz, hiçbir şey yapmıyorsunuz ama alnınızdan terler akıyor. Ya da bir anda tişörtünüz sırılsıklam oluyor. Bu vücudunuzun kalbinize oksijen taşıyamadığı için aşırı tepki vermesiyle ilgilidir. Eğer bu terleme özellikle göğüs ağrısı ya da nefes darlığı gibi diğer belirtilerle birleşiyorsa kesinlikle ciddiye alınması gerekir. Çünkü bu kalbinizin "ben zorlanıyorum, yardım et" dediği bir an olabilir. Çene, boyun veya sırt ağrısı. Şimdi diyeceksiniz ki sırtım ağrıyor, bu kalple ne alaka? Ama işte tam da burada yanılıyoruz. Kalp krizinden önceki ağrılar genelde göğüsle sınırlı kalmaz. Çene, boyun ya da sırtınıza yayılabilir ve bu ağrılar genelde kas ağrısıyla karıştırılır. Kadınlarda bu ağrılar genelde göğüs ağrısı olmadan ortaya çıkar. Mesela çenenizde hafif bir ağrı hissediyorsunuz ya da boynunuzda bir gerginlik var. Ama bu ağrı özellikle sabit bir noktada değilse ve hareket ettikçe artıyorsa bu bir kas ağrısı değil, kalbinizin size gönderdiği bir sinyal olabilir. Aynı şekilde sırtınızda aniden ortaya çıkan ve sürekli hissettiğiniz bir ağırlık ya da baskı hissi de önemli bir işarettir. Erkeklerde ise bu ağrılar genelde göğüs ağrısıyla birlikte gelir. Mesela göğsünüzde bir baskı hissederken sırtınıza ya da sol omzunuza yayılan bir ağrı hissediyorsanız bu kalp krizi belirtisi olabilir. Özellikle bu ağrı dinlenmekle geçmiyorsa ve sizi rahatsız ediyorsa asla göz ardı etmeyin. Unutmayın, bu tür ağrılar genelde gelip geçici değil, sürekli ve rahatsız edici bir şekilde hissedilir. Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız herhalde kötü oturdum ya da yanlış yattım diye düşünmeyin. Kalbiniz size bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilir. Baş dönmesi veya sersemlik hissi. Hadi dürüst olalım, hepimiz bazen baş dönmesi yaşarız. Belki kan şekerimiz düşmüştür, belki de biraz hızlı kalkmışızdır. Ama kalp krizinden önceki baş dönmesi çok farklıdır. Bu, sanki bir anda dünyanız dönüyormuş gibi hissetmenize neden olabilir. Kadınlarda bu belirti genelde yorgunluk ya da yoğun bir günle ilişkilendirilir. Ama bu baş dönmesi genelde bir anda gelir ve sizi sarsar. Ama bu baş dönmesi aslında kalbinin beyne yeterince oksijen gönderemediğinin bir işaretiydi. Erkeklerde ise baş dönmesi genelde nefes darlığı ya da göğüs ağrısıyla birlikte görülür. Mesela bir anda ayağa kalktığınızda sadece başınız dönmekle kalmaz, aynı zamanda sanki bayılacakmışsınız gibi hissedersiniz. Bu, kalbinizin kan pompalamakta zorlandığının açık bir göstergesidir. Eğer bu baş dönmesi özellikle başka belirtilerle birlikte geliyorsa kesinlikle ciddiye alınmalıdır. Çünkü bu kalp krizinin habercisi olabilir. Kalp atışında düzensizlik, çarpıntı. Hiç kalbinizin bir an durup sonra hızla çarptığını hissettiniz mi? Ya da sanki göğsünüzde bir kuş çırpınıyormuş gibi. İşte bu, kalbinizin size gönderdiği en net sinyallerden biri olabilir. Kadınlar genelde bu durumu stresle ilişkilendirir. Bugün çok koşturdum, biraz heyecanlandım diye düşünürler. Ama bu çarpıntı
Özellikle dinlenme sırasında oluyorsa ve birkaç saniyeden uzun sürüyorsa dikkate alınmalıdır. Kalbiniz düzenli bir şekilde kan pompalamakta zorlanıyor olabilir. Erkeklerde ise çarpıntı genelde fiziksel bir aktivite sonrası ortaya çıkar. Mesela normalde sizi yormayan bir iş yaptıktan sonra kalbinizin hızla çarptığını hissediyorsanız bu sıradan bir durum değildir. Özellikle bu çarpıntı, göğüs ağrısı ya da nefes darlığı ile birleşiyorsa mutlaka bir doktora başvurun. Kalp atışındaki düzensizlik genelde kalp krizinden önceki erken belirtilerden biridir. Bu yüzden geçer diye düşünmek yerine bu durumu ciddiye almanız hayat kurtarıcı olabilir. Ayak, bacak veya ayak bileklerinde şişlik. Şimdi diyeceksiniz ki bu ayak şişmesiyle kalbin ne ilgisi var? Ama işte tam da burada yanılıyoruz. Kalbiniz düzgün çalışmadığında vücudunuzdaki sıvılar birikmeye başlar ve bu genelde ayak, bacak ya da ayak bileklerinde şişlik olarak kendini gösterir. Kadınlar genelde bu durumu ayakta fazla durmakla ilişkilendirir. Ama bu şişlik özellikle sabah kalktığınızda da devam ediyorsa ya da ayakkabılarınız bir anda dar gelmeye başlamışsa bu kalp yetmezliğinin bir işareti olabilir. Erkeklerde ise bu şişlik genelde akşam saatlerinde daha belirgin hale gelir. Özellikle bacaklarınızda bir ağırlık hissediyorsanız ve bu şişlik birkaç gün boyunca geçmiyorsa bu durum kalbinizin zorlandığını gösteriyor olabilir. Eğer bu şişlik, nefes darlığı ya da yorgunluk gibi diğer belirtilerle birleşiyorsa kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Çünkü bu kalp krizinin habercisi olabilir. Sürekli kaygı veya endişe hissi. Son olarak kalp krizinden önceki en ilginç belirtilerden birine geldik. Nedensiz bir kaygı ya da endişe hissi. Bu genelde bir şeyler ters gidiyor ama ne olduğunu bilmiyorum hissiyle kendini gösterir. Kadınlarda bu belirti genelde yoğun bir stres ya da panik atakla karıştırılır. Ama bu kaygı genelde fiziksel belirtilerle birleşir. Mesela bir anda nefes almakta zorlanıyorsanız ya da göğsünüzde bir baskı hissediyorsanız bu kaygı aslında kalbinizin yardım çağrısı olabilir. Erkeklerde ise bu kaygı genelde çarpıntı ya da terleme ile birlikte gelir. Mesela bir anda kendinizi huzursuz hissediyorsunuz ve bunun nedenini açıklayamıyorsunuz. Bu durumu asla göz ardı etmeyin. Bu tür bir kaygı genelde kalbinizin beyne yeterince oksijen gönderememesiyle ilgilidir. Eğer bu his özellikle fiziksel belirtilerle birlikte geliyorsa mutlaka bir doktora başvurun. Eğer yukarıda saydığım belirtilerden birkaçı sizde ya da yakınınızda birinde ortaya çıktıysa ve evde, yolda ya da ofisteyseniz bu durumda hızlı ve doğru hareket etmek hayati önem taşır. İşte böyle bir durumda yapılması gerekenler. İlk olarak sakin olmaya çalışın. Panik yapmak kalp atış hızınızı artırabilir ve durumu daha kötü hale getirebilir. Derin nefes alıp vererek kendinizi kontrol etmeye çalışın. Eğer belirtiler ciddi ve kalp krizi şüphesi varsa hemen 112'yi arayın. Durumu açıklayın ve bulunduğunuz adresi net bir şekilde verin. Yardım yolda olmalı. Eğer yalnızsanız telefonu hoparlöre alın ve konuşmaya devam ederken size söyleyeceğim diğer adımları uygulayın. Dinlenin ve hareket etmeyin. Mümkün olduğunca oturun ya da uzanın. Kalbinizin üzerindeki yükü azaltmak için hareket etmeyin. Eğer ofisteyseniz bir sandalyeye oturup sırtınızı destekleyin. Yolda ya da dışarıdaysanız güvenli bir yere geçip oturun. Eğer göğsünüzde ağrı hissediyorsanız ve aspirin kullanmanızda bir sakınca yoksa, alerjiniz yoksa, bir adet aspirin 300 miligram çiğneyin veya suyla için. Aspirin, kanı incelterek kalbinize giden kan akışını artırabilir ve krizin etkilerini hafifletebilir. Ancak bu, tıbbi yardım gelene kadar geçici bir çözümdür. Nefes almakta zorlanıyorsanız sıkı kıyafetlerinizi gevşetin. Pencereyi açarak bulunduğunuz ortamı havalandırın. Daha fazla yere oksijen almak kalbinizi rahatlatabilir. Eğer yalnızsanız ve bayılacak gibi hissediyorsanız uzanın ve ayaklarınızı en az 30 santimetre olacak kadar havada tutacak bir desteğin üzerine koyun. Bu düşme riskinizi azaltır, kan akışını beyninize gönderir. Kalp atışlarınızı düzenlemek için derin nefes almayı deneyin. Eğer bilinç kaybı olursa, CPR gerekirse, eğer kişi bilincini kaybeder ve nefes almıyorsa çevrede birinin CPR, kalp masajı yapması gerekebilir. CPR eğitimi almış biri varsa hemen müdahale etmelidir. Bu durum bir yakınınızın başına gelmişse mümkün oldukça sakin ve soğukkanlı olmalı ve yanınızdaki hastayı sakinleştirmeli ve rahat ettirmelisiniz. Belirtiler hafifse ama geçmiyorsa,
Belirtiler hafif ama sürekli devam ediyorsa yine de bir sağlık kuruluşuna başvurun. Kalp krizi belirtileri bazen yavaş yavaş ilerleyebilir ve ciddi bir sorun olabileceğini göz ardı etmeyin. Unutmayın. Kalp krizi şüphesi olan bir durumda zaman çok kritiktir. Geçer diye beklemek yerine hızlıca harekete geçmek hayat kurtarabilir. Kendiniz ya da çevrenizde biri bu durumda kalırsa yukarıdaki adımları uygulayarak en kısa sürede profesyonel yardım alın. Evet, bugün kalp krizinin haftalar öncesinden nasıl sinyaller verdiğini ve kalbinizin size neler anlatmaya çalıştığını konuştuk. Yorgunluktan nefes darlığına, çarpıntıdan sırt ağrısına kadar pek çok belirtiyi ele aldık. Ama unutmayın, bu belirtiler tek başına bir şey ifade etmeyebilir. Ancak birden fazlasını yaşıyorsanız bu bir tesadüf değildir. Kalbiniz yardım istiyor olabilir. Sağlık ertelemeye gelmez. Eğer bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız lütfen bir uzmana danışın. Çünkü erken fark edilen bir sorun hayatınızı kurtarabilir. Bu bilgileri sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Belki bir hayat kurtarmanın ilk adımı bu bilgiyi doğru kişiye ulaştırmaktır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla sağlık bilgisi için takipte kalın. Kendinize ve kalbinize iyi bakın. Hoşça kalın.